Evet efendim, sormak isterdiğimin bugünkü konu, çok hızlı gireceğim, Kubilay Karslıoğlu. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür Çok ederim. hızlı gireceğim dedim şu yüzden. Kubilay abi işte 1-2 saattir ağırlıyorum üniversitemizde. Çünkü benim hayatımda çok önemli yeri var. Her tiyatrocunun hayatında önemli yeri vardı da benim hayatımda yeri çok kıymetli. Bir sürü şey konuştuk 2 saattir. Programda ne konuşuruzun heyecanıyla, o yüzden dedim hızlı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kırmadın bizi. Rica Ayağına ederim. sağlık. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Ne demek? Şeref duyduk. Hemen hızlıca şeyi söyleyeceğim. Az önce söylüyordu. Şu anda Türkiye'de, ülkemizde hani böyle takımların birbirini çok sert eleştirdiği, çok korkunç bir taraftar fanatizminin yaşandığı dönem için Kubilay abi bir şey söyledi. Oğlum, ben Galatasaraylıyım, Kubilay abi Fenerbahçeli. Babadan oğula geçmekle alakalı bir şey söyledi. Bence bunu seyircilerimizle hemen paylaşmak istiyoruz abi. Ben de geçenlerde bir yerde ya okudum ya dinledim. Tamam, gerçekten hatırlamıyorum. Şöyle bir şeydi, o çok önemli bir şey. Her taraftara şu anlamda çok büyük saygı duymak gerekiyor. Ben buna inandım onu dinledikten sonra. Çünkü az önce sen söyledin, 9 yaşında oğlumla birlikte maça gidiyoruz dedim. Ben de babamla 9 yaşında ilk kez maça gittim ve Ankara'da ilk Şekerspor maçına mı öyle bir maça gitmiştik o zaman. Fenerbahçe Şekerspor. Sonra da hafta sonları denk geldiği zaman biz İstanbul'a geliyorduk Ankara'dan. İnönü Stadyumunda, şimdi İnönü Stadyumunda, Dolmabahçe Stadı'ydı o zaman. Dolmabahçe Stadı'nda biz 3 maçı bir arada seyrediyorduk. Fenerbahçe ve Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını beraber seyrediyorduk. Konu şuradan geldi tabii. Ben de oğlumu 8-9 yaşındayken maça götürmeye başladım. Bizlere babamızdan kalan bir miras diye düşünüyorum bu. Bir emanet diye düşünüyorum. Takım ne olursa olsun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ne olursa olsun o bizlere bir miras. O mirası koruyoruz, o mirası saklıyoruz. Ve o yüzden de bütün takım taraftarlarına çok büyük bir saygım var benim. Çünkü onlara da onlardan geçmiştir büyük bir ihtimalle, ailelerinden, annelerinden, babalarından, büyük bir ihtimalle babalarından geçmiştir böyle bir şey. O yüzden ben çok büyük saygı duyuyorum ve saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. O bizler için çok önemli bir şey. Korunması gereken bir miras diye düşünüyorum. Şunu da bağlayabilir miyiz? Kapitalizmin el attığı her şeyin korkunçlaştığı bir çağda, ki mesleğimiz de şu an aslında öyle bir saldırı altında, spor da buna Tabii. yanaştı. Yani futbolla dünyayı yönetiyorlar şu an aslında. O bir dönemki hani o değil mi? 3 F ile... Fado futbol fiesta. Evet yani. Yönettikleri dönem şu an yine futbol hakimiyeti var. Müthiş o bahis sistemlerinin olduğu. Tabii giderek de oluyor tabii yani bir endüstri haline gelmeye başlıyor. Formasından ayakkabısına, efendime söyleyeyim, böyle bir şey yoktu ki. Benim annem bize örüyordu, sarı kırmızı, sarı lacivert kazak örüyordu mesela. Onları giyiyorduk. Yani bir yerden gidip forma alma gibi bir durumumuz yoktu, bir şey yoktu. Ve renk aşkına oynama. Renk aşkına tabii. Yani ya da kumaş boyası alıp boyuyorduk falan, böyle kendi beyaz tişörtlerimizi. Ya bu endüstrileştikçe her şey, bizim meslek içinde dahil olmak üzere, sektör olmaya başlayınca, işin para kazanma kısmı daha önemli olmaya başlayınca bazı şeyler anlamını çok fazla yitirmeye başlıyor. Değerini yitirmeye başlıyor daha doğrusu. O maalesef dünyada hemen hemen her şey için geçerli olan bir şey. Kubilay abi, sen 65 yaşındasın, ben 44-45 olmak üzereyim. Seni Seni 20 yaşında tanıdım. Evet. Ben 20 yaşındaydım. Bir tiyatroda teknisyen olarak çalışıyordum. Daha okula girmemiştim. O günkü heyecanını yaşatan bir adam olarak görüyorum seni hala. Doğru. O günkü maşallah, Allah sağlık versin. Sağ ol. Hep o enerjidesin. Bunu nasıl sağladın? Bilmiyorum ya, o biraz şeyle ilgili bir durum galiba. Yani yaptığın işi sevmekle ilgili bir durum galiba. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Yani seninle konuşurken şu an ne kadar mutluysam, gerçekten öyle. Yani şöyle bir sahnede ne kadar mutluysam, bu beni o kadar zinde ve ayakta tutuyor işin doğrusu. Oyun yönettiğimde de böyle, oyun oynadığımda da, oyun izlediğimde de böyle. Ben böyle, bu beni çok fazla yapıyor. Çok enerjimi çok yükselten bir şey. Başka bir şey yok diye düşünüyorum. Yani aslında bu kadar basit. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bu işin içerisinde çok iyi hissediyorum. Bir de benim öyle şeyim de yoktur. Öyle çok hani ben küçüklükten beri bu mesleği istiyordum falan. Ben şans eseri başlamış biriyim bu işe. Nasıl yani? Onu bilmiyorum. Nedir? Çok kısaca anlatayım çünkü uzunca bir hikaye. Ben aslında başka bir üniversitede basın yayın, Ankara'da siyasal basın yayını kazanmıştım. Bir gün babamın iş yerine giderken Ankara Halk Tiyatrosu'nun önünden geçiyordum. Metin diye bir arkadaşım var. Metin beni gördü.
Ne yapıyorsun sen? Babamın yanına gidiyorum dedim. Sen ne yapıyorsun dedim burada. O da ekonomi falan okuyordu. Biz dedi burada da amatör tiyatro yapıyoruz dedi. İyi yapın dedim ben. Tabii. Sen de gelir misin dedi. Niye geleyim dedim. Ya dedi sen dedi okulda gevezeydin, derslerde çok konuşuyordun falan filan. Gel dedi ya iyi hissedersin yani. Ya ama boş ver dedim. Ben gittim. Sonra bilmiyorum yani gene mecburum o yoldan geçiyorum. Babamın yanına gideceğim gene. Geçerken böyle bir başka adam vardı Ankara Halk Tiyatrosu'nun önünde. Dedim ki amatörler burada mı? Burada dedi, in dedi aşağıda dedi. İndim aşağıya. O zaman rahmetli Erkan Yücel, çok yetenekli bir oyuncu. Çok genç yaşta kaybettik kendisini bir trafik kazasında. Oturmuş onunla Allah'ım yarabbim felsefe konuşuyorlar, sanat konuşuyorlar. Bir hoşuma gitti benim. Ve ben orada kaldım. Yani gidip gelmeye başladım. Böyle. Sonra o ekip niye ayrıldılar onu da bilmiyorum. Oradan ayrılıp şimdiki Şinasi sahnesinde Çağdaş sahne vardı. Çağdaş sahnede Köksal abi vardı başında. Köksal Engür vardı Ankara'da. Köksal abinin yanına geçtiler. Ben de bunlarla birlikte gittim. Hatta orada bir kızın peşinden gittim doğal olarak. Ya bilmiyordum gerçi. Sonra Köksal abi beni dedi ki git sen bu işi oku. Dedim ki abi nereden çıkarırsın? Niye ben bu işi okuyacağım dedim. Onun dedi senden olur dedi. Ben ama hala anlıyorum. Sahneye çıkıp oynamak anlamında anlamıyorum bu işi. Yani Felsefesi. oku, kuramını oku, kuramcı ol falan filan gibi böyle bir şey. Ben ya dedim kitabını da açar okurum abi. Yok oğlum dedi sen de oyuncu ol dedi. Sonra 9 Eylül'den bunun arkadaşları vardı. O zaman o kendisi dil tarihi mezunuydu. Bizim Özdemir Hoca'nın öğrencilerinden birkaç tanesi geldiler. Zülal Hoca rahmetli. Zülal Türk tiyatrosu tarihi. Beni onunla tanıştırdı. Ben bayıldım ya. Adamla bir konuştum. Tamam dedim ben gidiyorum İzmir'e. Beni bir de çalıştırdılar onlar. Ben öyle gittim. Yani Baban ne dedi? Efendim? Ne dedi baba? Babam hiç şey söylemedi ya. Babam hiç o anlamda yapmazdı. Demedim hani hele ki o yıllarda. Oğlum işte güzel mesleğin var. Senin mesleğini seçmedi senin oğlun. Hayır benim mesleğim. Seçseydi ne derdin? Sen de bir şey demezdin herhalde. Hayır demezdim ya. Bu konuda bana yapıyorlar çünkü. Çocukların oyuncu olmak isterse yarın öbür gün gurur duyarım dedim yani. Benim oğlum şöyle bir şey oldu. Ben de gurur duyuyor. Oğlumla şöyle bir şeyim oldu. Oğlum gerçekten iyi bir kulağı var. Ondan sonra dedim ki hani bir tek şunu söyledim. Yani müzikle ilgili bir şey yapmak istersen şöyle bir şey yapalım dedim. Konservatuar hocalarına gidin. Birçoğu da arkadaşım. Gidelim dedim bir baksınlar. Gerçekten eğitim alabilecek durumdaysan sınavlarına gir. O da bana dedi ki ben dedi elektro gitar çalmak istiyorum. Ciddi söylüyorum. Elektro gitar çalmak istiyorum. Dedim. Vallahi konservatuar mezunu elektro gitar çalan yok dedi. Var halbuki de. Yani o zaman öyle düşünmüş. İyi tamam dedim o zaman. Peki dedim. Şimdi gitarla yatıp gitarla kalkıyor. Ama yani yok karışmadım. Sonra ne okuyacaksın dedim. İşte uluslararası ilişkiler okuyacağım dedi. Okudu. Mutlu da orayı okudu okumasında. Yani oyunculuk okuması çok... Ya çocukların mutlu olması önemli ya. Kesinlikle. Kendilerini nerede iyi hissediyorlarsa... Ben de çünkü ailemden böyle gördüm yani. Ben kendimi nerede iyi hissediyorsam... Onlar orada iyi ol dediler. Ben de oraya gittim. Bu programın bir sorusu var sana da soracağım. Yani yaşın veya ustam olman kaçabilirsin anlamına gelmiyor bu soru. Estağfurullah. CV'ne yazsan çok garip kaçacak. İnsanların ne alakası var diyeceği. Ama senin yapmaktan çok keyif aldığın veya o özellik sende var diye gurur duyduğun bir şeyin var mı? Çok zor soru. Çok tatlı. Ben çok seviyorum Çok bu güzel soruyu. soru bu. Şu olabilir. CV'me yazsam garip kaçacak olan şey şu. Çok uzunca bir süre voleybol oynadım ve beni bu yaşta çok küçük yaşlarda bu boyda olduğum için dediler ki bayağı uzun boylu olacak bu çocuk. İyi voleybol oynarım mesela. Bunu yazabilirim. Bilemedim ya çok zor bir soru ya. Ne diyeceğimi şaşırdım. Onun için diyoruz ki konuklarımıza gelmeden önce programı seyredin. Abi o zaman üniversite öğrencilerimizden gelen sorulardan devam ediyoruz. Buradan. Evet. Peki. Şahsa değil ama genel. Mesleğinde belli bir noktaya ulaşmış kişilere ne sormak isterdiniz diyoruz üniversitemizdeki öğrencilere. Sorular geliyor. Biz de size yönlendiriyoruz. Ben bile görmüyorum soruları. Eğer geçmişteki bir döneme ışınlanabilsen hangi yıla giderdin ve neden? Sorumuz bu. Yani geçmiş konusunda birilerinin anlattıkları ve yazdıkları dışında bir şey bilmiyorum. Yani şu dönemden bir başka yere gittiğimde kendimi bu kadar iyi hisseder miydim onu bilmiyorum. Bir takım şeyler yani kendini iyi hissetmemek için dünyada çok fazla şey var. Yani dünyada çok fazla şey var ama ne olursa olsun
bir dönemin içerisinde yaşıyoruz ve bu dönem içinde var olmak daha doğru gibi geliyor bana. Yani atıyorum işte bundan sonrası ne olur bilmiyorum. Yani 2055'te ne olur bilmiyorum. Ya da ne bileyim işte bir şey anlatabilir miyim? Bu Lütfen. çok tatlı bir şeydi. Çok bir dönem Alacakaranlık kuşağının ilk 5 şeyi vardı. Spielberg'ün çektiği. Bir tanesinde şöyle bir hikaye var. İki tane reklam yazarı New York'ta yürüyorlar. Biri genç, biri yaşlı. Yürürlerken işte bunlar da çok önemli yazarlar. İkisi çok önemli metin yazarları. Yürürlerken yaşlı olan bir anda kalp krizi geçiriyor. Düşüyor yere. Öbürü ne yapacağını bilmiyor. İşte gömleğini açıyor. Gömleğinin içinden bir tane adamın kolye çıkıyor. Kolyenin ucunda şöyle bir taş var. Ölmek üzere ve kalp krizi geçirmekte olan adam diyor ki ya diyor bu taş diyor çok önemli bir taş, çok sihirli bir taş diyor. Bu taşı al eline ve ne olur benim yaşamamı dile ama diyor bu taştan insan sadece hayatta bir kere bir şey dileyebilir diyor. Sadece bir tek dilekte bulunabilir diyor. Genç ve hırslı olan arkadaş alıyor taşı eline ve diyor ki dünyanın en büyük yazarı ben olayım. Bir anda dumanlar çıkıyor falan filan. Bir yerde buluyor kendini böyle küçük oda moda içeriden biri bağırıyor. Bana şarabımı getir, bana şarabımı getir diye. Oradan ne diyor şarap bir şey alıyor götürüyor. Bu toprak şeyde onu götürüyor. Bir adam var orada bir şeyler yazmaya çalışıyor. Bakıyor. Ya, yapmakla olup bitseydi bu iş hemen yapardım olup biterdi. Durmuş orada kalmış. Diyor ki genç, döktüğüm kanla akıp gitse her şey, bir vuruşta sonuna varılsa işin. Bu Macbeth'in şeyidir ya. Adam böyle bakıyor, nereden biliyorsun sen bunu diyor. Bu Shakespeare'in diyor. Ben çok iyi biliyorum Shakespeare'i diyor. Bütün oyunlarını biliyor musun diyor. Biliyorum. Gel otur yaz diyor. Hayda. Şimdi hani geçmişe gitsen bildiğin, ya bu çok tuhaf bir şey değil mi? Yani Çok iyiymiş, bilmiyordum bu hikayeyi. Çok 5 tane ilkinin ilk 5 tanesi. Bir tanesinde füze yukarıda kalır. Kadın hayır der ve durur ve kalır. Bir tanesi odur. Çok en şey odur. Bir tanesi de budur. Çok iyiymiş. Yani mesela geçmişe gitmek istesem bunu kapatmadan Kubilay. Alışkın değilsin galiba Değilim mikrofonlara ama. Yok onu saklıyorlar ya falan. Ben de geçmişe gitmek istesen mesela yani bilmiyorum yani bildiğin bir şeyin içine girmek çok şey olmasa bir saat sonra ne olacağını bilmiyorum. Bir gün sonra ne olacağını bilmiyorum. Senle meslek konuşmak çok da aslında istemedim bugün ama bayağı bir hayattan girdik. Güzel ama mesleğe geliyoruz tabii. Nasıl bakıyorsun şu an? Yani sadece ülkemiz adına da değil aslında. Yani hep şey var ya, Türkiye'de şu sorunlar var ya, dünyada da aslında benzer sorunlar aynı yaşanıyor. Farklı yaşanmıyor ama Türkiye konjektüründen bakarsan şu an oyunculuk, tiyatronun geldiği nokta, sektör, dizi, yani endüstri olamamış bir kaba tabirle piyasa denilen bir şeyimiz var bizim. Maalesef. Endüstri olamadı. Çünkü eğitim odaklı gitmiyor herkes. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Oradan başlayayım isterim. Ben bir Amerikan dizisinde oynuyorum. Fokus bulurcu var böyle 60 küsur yaşlarında. Fokus netlemek üzerine kamerada. Bilmeyen seyircilerimiz için. Adama şey dedim ya. Ve çok ünlü bir kadro, yönetmenler, oyuncular. Siz niye hala fokus bulurcusunuz dedim ki bundan epey bir süre önce. Çok da daha gencim. Adam böyle ben Amerika'nın dediği en iyi fokus bulurcularından biriyim. Çünkü bunu okudum dedi. Herif kızdı bana. Çünkü adam onu okumuş. Yani ben Türkiye'deki sakatlığı ve bozuk bir düzeni biraz buna bağlıyorum. Biraz biz bazı şeylerin gelişmesini biz başka bir yönden alıyoruz ve uygulamaya çabalıyoruz. Benim en çok takıldığım noktalardan biri o. Yani mesela sinemayı diyelim ele alalım. Gibi düşünüyorum bir de ayrıca şunu da söyleyeyim. Oyunculuğu ben biraz doktorluk gibi görüyorum. Bazı şeylerden uzak kalmamak lazım. Yani yaklaşık her galiba birkaç dakikada bir tıpta yeni bir şey bulunuyor, bir şey icat oluyor, bir şey oluyor ve bunu takip etmek zorundalar. Biz de bunu takip etmek ve bir yenilik üzerine gitmektense var olanın kötü kopyalarını yapmaya başlıyoruz. Zaman zaman bazı şeylerde başarılı oluyoruz ama sürekli olan bir şey değil. Yani örneğin diziler mesela Güney Amerika'da çok izleniyor. Çok fazla satılıyor. Yani Arap ülkelerinden ya da Türkiye Cumhuriyetlerden çok daha fazla
Güney Amerika ülkelerine satılıyor diziler. Nasıl izliyorlar, ne oluyor bilmiyorum. Böyle bir toplantıya gidip de sordum. Dediler ki reel mekanlar çok önemli. Yani bu bir filmi Avrupa'da ya da Amerika'da çekiyorsanız o mekanı plato olarak kurarsınız ve orada çekersiniz. Biz de reel mekanlarda çekiyoruz. Evin içi de reel. Efendime söyleyeyim, sokak da öyle. Herkes gerçek mekanlarda. Yanından geçen adam böyle bakıp geçiyor falan. Böyle şeyler var. Biz biraz onu kötü yaptığımız o şeyi bir de değerlendirmenin de yolunu biraz kurnazca davranıyoruz bazı şeyler. Ama sektör konusunda, şey konusunda dünyada zaten büyük bir şey yaşanıyor. Bir kriz yaşanıyor. Bu kriz özellikle pandemiden sonra şeye döndü. İzlenmemeye doğru döndü. Özellikle canlı performans dışındaki şeyler. Televizyon, sinema izlenmemeye başlandı. Televizyon da izlenmiyor. Son bir şey söyleyeyim. Bir Bilgi Üniversitesi'nde bir söyleşide benle beraber söyleşiye katılan iki kişi vardı. Çalıştıkları şirketleri söylemeyeyim. Yok ya söyleyeyim. Biri Dijitürk'tü, biri Ay Yapım. Ondan sonra şey gösterdi bana, bir istatistik gösterdi. İstatistikte şu var. Pandemiden önce evinde rating cihazı olan insanların 8'i eve girer girmez televizyonu açıyormuş. Ayakkabısını neredeyse çıkarmadan, tuvalete gitmeden, elini yüzünü yıkamadan. İlk işi televizyon açmakmış. Bu pandemiden sonra 3'e düşmüş. Büyük, bayağı büyük. 2, rating oranlarına bakıyorsun. Şimdi 4 rating aldığı zaman bir dizi, çok iyi falan. Ya 24 ratingleri beğenmiyorduk. Hatırlıyorum. 20 rating düşük falan filan oluyordu insanlar. Şimdi bu durum biraz da çok daha kaliteden ödün vererek, oyunculuktan ödün vererek ve kaliteden ödün vererek başka tür arz talep doğrultusunda başka tür işler yapmaya yöneltti insanları. Öyle olunca da biz o oyunculuktaki, rejisörlükteki, sinema yönetmenliğindeki arayışları bıraktık. Arayış başka bir noktaya doğru dönmeye başladı. Bu biraz bizdeki gerilemenin, özellikle oyunculuk anlamındaki gerilemenin en büyük noktalarından biri gibi geliyor. Ya Wes Anderson'ın filmlerinin 4 tane yeni kısa filmi var. Yeni dediğim geçen sene. Evet. 4. Bunların hepsi oyunculukta yeni araştırma. Kimse bizde bunu böyle bir cesaret edemiyor maalesef. Sahnede de cesaret edemiyor. Sinemada da cesaret edemiyor. Halbuki o bir araştırma. Sen belki 5 yıl sonra öğrencilerine diyeceksin ki bu değil oydu. Sen 1 yıl öncekini anlatmıyorsun ki, aynı şeyi oynayın diyemiyorsun ki. Çünkü değişiyor. Her şey değişiyor. Oyunculuk da değişiyor doğal olarak. Onun gerisinde kalmamamız gerekiyor. Fakat var olan koşullar seni orada sabitlenmeye zorluyor. Bence en büyük şey de oradan kaynaklanıyor. Biz yeni bir şeyin peşinde koşamıyoruz o zaman. Ben şunu oyuncu büyük bir yalan olarak da görüyorum. çok özür dilerim. Estağfurullah. Oyuncu olarak da, rejisör olarak da yeni bir şey peşinden koşamıyor o zaman insanlar. Şunu bir yalan olarak görüyorum ama seyirci bunu istiyor. Bu dünyanın en büyük yalanı Tabii, geliyor. tabii. Seyirci bunu istiyor. Hayır abi, seyirci sen benden daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Yok öyle abi, bu bir gerçek. Hem ustamızsın hem mesleklik geçirdiğin zaman bizden çok daha fazla. Ben Bizimkileri de seyrettim. Mahallenin Muhtarlarını da seyrettim. İşte Baba Evi'nde Süper Baba'yı da seyrettim. Şimdi baktığın zaman tamam, dünya değişmiş olabilir ama aynı neslin çocuklarıyız. Bir şey değişmedi aslında. Yani neden bugün yine ben şuna eminim. Şunu söylüyorlar. Hayır, bu nesil bunu istemiyor. Hayır, bu nesil bunu istiyor. Ben şuna eminim. Sonuçta gençlerle çalışıyoruz. Sen de gençlerle çalışıyorsun. Bugün bir yerde bir müzik dinlerken evet, günün o garip parçaları çalıyor ama muhakkak günün sonunda 90'ların şarkılarına dönüyor ortam. Ve onlarla eğleniyor bugünkü nesilde. Bugün yine iyi bir Süper Baba, iyi bir Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları versen yine seyirci bunu alacak. Mutlaka. Ya bu şeydeki izlenmeme durumundaki en büyük şey de gençler. Gençler izlemiyorlar. Evet. Yani şimdi ona bakarsan gençler izlemiyorlar. Orta yaş ve üstü seyrediyor. Evet, orta yaş ve üstü seyrediyor. Bu çok bir durum, yani tuhaf bir durum. Yani ve daha çok şeye yönelme başladı. Canlı performansa yönelme başladı. İnsanlar
müzikte de olsa da, sahne sanatlarında olsa da daha çok canlı performans izlemeye başladım ama canlı performansta da bir şeye doğru gitmeye başladık. Kendini kısıtlamaya, yeni şeylerden uzak, işte aynı dediğin noktaya geliyorum. Bunu istiyorlar noktasına gelmeye başladık. O da bizi bir adım ileri götürmüyor maalesef. Bunu polemik olsun diye sormuyorum hakikaten. Son günlerde çok ayyuka çıktı ama mesleğe nasıl bakıyorsun? Hani kutsiyet atfetmek gibi şeyin oldu mu hiç gençlik Hayır. yıllarında da, Hayır. okul yıllarında Hayır. da işte kutsallaştırma. Sana telefonumu göstermek zorundayım. Şeyden sonra göstereceğim Tamam. sana. Çekimden sonra. Neyi aradım biliyor musun? Dedim ki ben mi yanlış biliyorum acaba? Kutsal kelimesinin TDK'daki karşılığı nedir? Hiçbir mesleki karşılığı yok bu işin abi. Kutsallık nedir ya? Şimdi ne olursa olsun ben mesleğe şöyle bakıyorum. Ne olursa olsun. Ya bu Brecht'in sözleri bizim işimiz, ilk işimiz eğlendirmek. Ne olursa olsun biz önce insanlar bizi eğlenmek için geliyorlar. Biz niye baş öğretmen gibi bir şeyler öğretmek çabasında değiliz ki? Biz bir şey veriyoruz. Alan alır, almayan almaz. Orada bir problem yok. Bu arada gerçekten eğer insan hayatıyla ilgili 2 tane meslek vardır bence. Ve bütün dünyada bu böyledir. Biri doktorluktur. Birebir insan hayatıyla ilgilidir. Kutsaldır işte. 2, avukatlıktır. Ve dünyanın her yerinde bunlar balkonlarına tabela asarlar. Avukat, doktor. Burada var, birisi orada doktor var, orada avukat var. Ben oyuncu diye asamam. Ne ya olur mu? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi biz biraz şeyden, Antik Yunan'dan kaynaklanan bir şey ya bütün bunlar. İşte o zaman daha dinsel bir çerçeve içerisinde yapılmış. Ama Ritüelistik. ya Allah aşkına yani Shakespeare falan, Molière, Shakespeare artık bitmiş. 2500 yıl önceki mantıkla yürüyemeyiz. O zamanki dinsel şeyleri bugün için ben kutsal bir iş yapıyorum. Hayır. Hiç asla katılmıyorum. Biz bir meslek yapıyoruz. Güzel bir meslek yapıyoruz. İnsanları iyi etmek için bir meslek yapıyoruz. Tiyatro iyidir, iyileştirir meselesinde. İyi etmek için bir meslek yapıyoruz ama biz ne doktorluk ne de diğer meslekler gibi her meslek kutsal o zaman. Beni bu programdan sonra çocuklar çok azarlayacaklar. Yönetmeni de çok azarlayacak. Seni bulunca sohbete daldım. Hiç soru çektirmedim. Programı kapatmadan daha çekeyim mi? bir tane daha çekelim abi. Tamam peki. Değil mi? Rümeysa çok kızacak bana. Hayatım bir film olsaydı ismi ne olurdu? Bir gün bana bir şey sordular. Bundan sonra herhangi bir şeyin var mı? Bir hayalin, bir idealin? Yok dedim. Nasıl dediler? Yok dedim. Bazen bazı şeyleri ben belirlemiyorum ki dedim. Bak yani ben oyuncu olmayı da ben belirlemedim. Oyuncu olmaktan sonra devlet tiyatrosu, ya o bir gün anlatırım. Devlet tiyatrosuna girmeyi de ben istemedim. Yani birileri beni hayır buraya girmelisin dediler. Bazen bazı şeyler olmuyor. Bir oyun düşünüyorsun mesela değil mi? Seninle biraz önce konuştuk. Bir oyun düşünüyorsun mesela. Diye ben bunu yaparım diye düşünüyorsun. Fakat o sırada sana başka bir oyun getiriyor ve diyorsun ki hayır bu dursun. O hayalini bir anda bir kenara itip sen başka bir şey yapma. Yok. Yok, filmin adı yok. Kubilay Karslıoğlu'nun hayatı. Abi dünya ideal bir yer değil ki ya. Bu idealizm hikayesi zaten nereden geliyor? tabii ya. Dünya ideal değil. İdeal değil. Abicim valla abi diye hitap ediyorum. Seyircilerimden af diliyorum. Öyle de ömrümüz yettiğince sana abi diyeceğiz. Çok Ustamızsın. teşekkür ederim. Senin adına Konya Karabıyık Hatıra Ormanı'nda bir adet fidan diktik kabul edersen. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok zarifsiniz. Programımızın Çok zarifsiniz. konuklarına küçük birer armağanı. Geldin, ayağına sağlık, bizi onur ettin. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben hani hiç böyle bir çekim şeyini düşünmeden çok tatlı bir sohbet ettik. İçerideki sohbetimizi devam ettirdik. Çok Keşke mutluyum. içeridekini de yayınlayabilseydik. Evet efendim. Kubilay Karslıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.